Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere özellikle çikolatalı lezzetleri sevenlerin lezzetine bayılacağı, çok pratik, lezzeti şahane, şipşak hazır bir tatlı tarifiyle geldim. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimin yapımına başlamak istiyorum. Uygun bir tencereye ilk olarak 2,5 su bardağı yani yarım litre 500 mililitre sütü alalım. Sütün içerisine 3 yemek kaşığı toz şekeri ve 3 yemek kaşığı nişastayı ekleyelim. Ben buğday nişastası kullandım. Elinizde mısır nişastası varsa onu da ekleyebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kadar kakaoyu ekledikten sonra karışım homojen hale gelinceye kadar karıştıralım. Karışım tamamen pürüzsüz hale gelince ocağa alalım ve sürekli karıştırarak pişirmeye devam edelim. Kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika kısık ateşte pişsin. Sonrasında ocaktan alabiliriz. Kıvamı bu şekilde olacaktır. Üzerinin kabuk bağlamaması için ocaktan aldıktan sonra da çırpıcı tel yardımıyla karıştırmaya devam ediyorum ve diğer malzemeleri ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı ya da margarin ekleyelim. Tereyağı çok daha lezzet katacaktır. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. İsteğinize bağlı. 1 paket vanilya ekleyelim. Ardından üzerine 80 gram kadar sütlü çikolata ekledim. Bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Bu miktarı artırıp azaltabilirsiniz damak tadınıza göre. Ben belirttiğim gibi 80 gram kadar kullandım. Bu aşamada oğlum yardımcı olmak istedi. Yine bu tatlıyı yaptığımı gördüğünde kayıtsız kalamadı her zamanki gibi. Malzemeleri eklerken ve çırpıcı telle karıştırırken o bana yardımcı oldu. Çok kısa bir sürede hazır hale gelen bir tarif zaten. Az miktarlı, az malzemeli bir tatlı olduğundan çok kısa sürede pişiyor. Ve çok kısa sürede kaba boşaltıyoruz. Sadece bekleme süreci oluyor. Küçük kare borcama aldım. Hazırladığım tatlıyı içerisine ıslatalım. Kullanacağımız kabın muhakkak. Sonrasında kaptan çıkartacağız. Çünkü eğer ıslatmazsak kaptan çıkması çok zor olur. Bu tatlıyı geceden hazırlayıp ertesi günde servis edebilirsiniz. Bu tarz sütlü tatlılar ne kadar çok dinlenirse o kadar güzel oluyor. Lezzeti de güzel oluyor, sunumu da. Her yerine eşit şekilde dağıttıktan sonra şöyle eşit miktarda dağılması için tezgaha birkaç defa vuruyorum ve üzerini kapatıyorum. Önce oda sıcaklığında soğutuyorum. Sonrasında buzdolabına kaldırarak en az 3 saat kadar dinlendirelim buzdolabında. Sonrasında bu sürenin sonunda çıkartarak servis edebiliriz. İçerisi ıslak olduğu için çok rahat bir şekilde servis tabağına alabilirsiniz. Kalıp gibi çıkacaktır. Son olarak üzerine şöyle bir süzgü yardımıyla kakao ekledim. Her yerine gelecek şekilde kakaoyu dağıttım. Ardından da şöyle büyük bir bıçak yardımıyla dilimledim. Büyük bir bıçakla dilimlememin sebebi tek bir hamlede bütün kesiği oluşturma. Yoksa 1-2 aşamada kesmeye çalışırsam eğer biraz dağılabilir, görüntüsü bozulabilir. Bu sebeple uzun bir bıçakla kesmenizi öneririm. Yakından şöyle dokusunu göstereceğim sizlere. Dilim dilim servis edebilirsiniz. Ben böyle bütün halini bozmadan sizlere göstermek istedim. Kıvamı, lezzeti tek kelimeyle şahane oluyor. Oldukça pratik, tatlı krizine şipşak bir çözüm. Buzdolabında bulundurmak isteyeceğiniz bir tatlı. Umarım tarifimi denersiniz. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.